Güney Afrika deyince aklınıza ne geliyor? Belki Nelson Mandela, belki Kruger'da Safari ya da apartheid rejiminin o karanlık günleri. Hı hı. Ama elimizde bir sürü kaynak var. İşte Dünya Bankası raporları, Ticaret Odası analizleri, tarih makaleleri, hatta bir turizm broşürü bile var. Güncel BRICS haberleri de cabası. Evet, oldukça çeşitli bir yelpaze. Bunlara bakınca resmin çok daha katmanlı olduğunu görüyoruz. Bugün işte bu kaynakların derinliklerine ineceğiz sizin için. Güzel. Amacımız ne? Bu farklı belgelerden Güney Afrika'nın bugünkü kimliğini, yani ekonomisini, toplumunu, o çalkantılı tarihini ve dünyadaki yerini damıtıp size sunmak. Yani bir nevi sentez yapacağız. Aynen. Suçun ekonomiye vurduğu darbeden tutun da apartheid sonrası toplumun sancılarına, Hı hı. o gökkuşağı ulusunun canlı kültürüne, BRICS gibi platformlardaki artan ağırlığına kadar pek çok konuya dokunacağız. Kesinlikle bu kaynaklardaki en çarpıcı bilgileri, bağlantıları bir araya getirelim diyoruz. Size Güney Afrika'nın bu karmaşık ama bir o kadar da büyüleyici gerçekliğine dair net, filtrelenmemiş bir bakış sunalım. Harika, o zaman hemen ekonomiden başlayalım mı? Investing.com'dan gelen bir veri var ki yani insanı durup düşündürüyor gerçekten. Nedir o? Suçun Güney Afrika ekonomisine maliyeti GCIH'nin yani ülkenin ürettiği toplam değerin %10'unu aşıyormuş. %10 mu? Bu inanılmaz bir rakam. Evet yani korkunç. Durup düşünmek lazım gerçekten. %10 demek ekonominin onda birinin doğrudan ya da dolaylı olarak suç nedeniyle kaybolması demek. Bu Dünya Bankası raporunun da altını çizdiği gibi sadece soyut bir istatistik değil yani. Değil tabii. Ülkenin kalkınma potansiyelini kemiren devasa bir yük bu. Raporda belirtilen 2021 cinayet oranı da var bir de. Evet, o da çok yüksek. 100 binde 41,9. Bu benzer ülkelerin ortalamasının 6 katı. 6 katı. Üstelik 2023 Küresel Organize Suç Endeksinde 7. sırada olmaları, sorunun sadece bireysel olaylar olmadığını, yapısal bir organize suç problemi olduğunu gösteriyor. Peki bunun somut etkileri neymiş kaynaklara göre? Anladığım kadarıyla her kesimi vuruyor, yani küçük işletmeler. Aynen, artan güvenlik maliyetleri, doğrudan kayıplar, onlarla boğuşuyorlar. Gelir eşitsizliği de derinleşiyor herhalde. Çünkü suç insanları fırsatlardan alıkoyuyor, değil mi? Kesinlikle öyle. Fırsat eşitliğini baltalıyor, kamu kaynakları da eğitim, sağlık gibi alanlardan polisle, yani suçla mücadeleye kaymak zorunda kalıyor. Bu da uzun vadeli kalkınmayı engelliyor doğal olarak. Tabii. Dünya Bankası boşuna demiyor cinayet oranını azaltın, organize suçla mücadele edin diye. Bu ekonomik iyileşmenin ön koşulu gibi bir şey olmuş artık. Diğer yandan Nusaybin Ticaret Odası raporu biraz daha makro bir bakış sunuyor. Güney Afrika'yı Sahra altı Afrika'nın en gelişmiş ekonomisi olarak tanımlıyor. Bir nevi kıtanın ticaret kapısı gibi. Evet, o potansiyel hep konuşulur. Gelişmiş sanayi altyapısı var, esnek kur politikası, yerel sermaye piyasaları, bunlar güçlü yanları. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var, borçluluk. Rapor buna dikkat çekiyor. Evet, bu da ülkenin temel zafiyetlerinden biri olarak öne çıkıyor maalesef. Covid-19 pandemisi bu durumu iyice ağırlaştırmış. Ne kadar peki borç? 2020'de kamu borcunun GSYH'ya oranının %66'ya aştığı tahmin ediliyormuş. Hatta bazı öngörüler %87'lere kadar çıkabileceğini söylüyordu o dönemde. %87. Ciddi rakamlar. Buna bir de 2020 başında bile %30 civarında seyreden işsizlik oranını ekleyince tablo daha da netleşiyor. Özellikle gençler için büyük sorun. Yani bir tarafta müthiş bir potansiyel var. Nusaybin raporunda sayılan altın, platin, elmas gibi zengin doğal kaynaklar, gelişmiş altyapı. Hı hı. Diğer tarafta ise suçun ve borcun yarattığı ağır bir yük ve çok yüksek işsizlik. Bu ikilem içinde Başkan Ramaphosa 5 yılda 100 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çekme hedefi biraz iddialı duruyor sanki. İddialı ama bir o kadar da gerekli bir hedef aslında. O potansiyeli harekete geçirmek için şart. Ancak yine Dünya Bankası'nın 2020 iş yapma kolaylığı sıralamasına baktığımızda Güney Afrika 190 ülke içinde 84. sırada. Orta sıralarda yani. Evet, bu da yatırımcıların karşılaştığı bürokratik ve yapısal engellerin hala ciddi olduğunu gösteriyor. Yani potansiyeli hayata
geçirmek için sadece hedef koymak yetmiyor, bu engelleri de aşmak gerekiyor. Bu suç ve borç sarmalı kırılmadan o yatırım hedefine ulaşmak açıkçası zor görünüyor. Ekonomideki bu zorlukların kökenlerini anlamak için sanırım biraz tarihe gitmemiz lazım. Özellikle de ülkenin yakın geçmişine damgasını vuran apartheid dönemine. Kesinlikle bugünü anlamak için oraya bakmak şart. Tezkire dergisindeki makale ve Britannica özeti bize bu konuda epey malzeme sunuyor. Hikaye ta 17. yüzyıla Hollanda kolonisine kadar uzanıyor, değil mi? Sonra İngilizler geliyor. Evet, sonra da İngiliz yönetiminden kaçan Hollanda kökenli çiftçiler, yani Boerler, daha sonra Afrikanerler diye anılacaklar, kuzeye doğru o meşhur büyük göçü yani Grand Track'i yapıyorlar ve kendi cumhuriyetlerini kuruyorlar. Ama sonra işler karışıyor. Aynen. İşin rengi elmas ve altının bulunmasıyla değişiyor. İngilizlerle Boerler arasında çıkan ve Boer Savaşları olarak bilinen 1899-1902 o kanlı çatışmaların sonunda tüm bölge İngiliz hakimiyetine giriyor. Ve 1910'da farklı koloniler birleşip Güney Afrika Birliği kuruluyor. Ama asıl kırılma, asıl dönüm noktası 1948'de galiba. Ulusal Parti iktidara geliyor ve apartheid'i resmi devlet politikası haline getiriyor. Evet, tam olarak öyle. Kaynaklar bunun sadece siyahları değil, yani beyaz olmayan herkesi hedef alan sistematik bir ayrımcılık olduğunu söylüyor. Kesinlikle sistematik. Bu tezkire makalesinin de altını çizdiği çok önemli bir nokta. Apartheid basit bir ırkçılık değildi. Hayatın her alanını kapsayan, yasalarla desteklenen, beyaz azınlığa mutlak ayrıcalık tanıyan, geri kalan milyonları kendi vatanlarında ikinci sınıf vatandaş yapan korkunç bir sistemdi. Ne gibi mesela? Irklar arası evlilik yasağından tutun da kimin nerede yaşayacağına, hangi okula, hangi otobüse, hangi parka gideceğine kadar her şey bu ayrıma göre belirleniyordu. İnanılır gibi değil ama gerçekti. Peki buna karşı nasıl bir direniş olmuş? Kaynaklarda Afrika Ulusal Kongresi'nden yani ANC'den bahsediliyor sıkça. ANC zaten çok erken 1912 gibi bir tarihte kurulmuştu. Direniş zamanla kitleselleşti tabii. 1952'deki başkaldırı mücadelesi var, ardından 1960'daki Sharpeville katliamı. O çok acı bir olaydı sanırım. Çok. Polis barışçıl göstericilere ateş açıp 69 kişiyi öldürdü. Bu katliamdan sonra ANC yasaklandı ve Nelson Mandela dahil pek çok lider 1964'teki ünlü Rivonia davasında ömür boyu hapse mahkum edildi. Ama direniş bitmiş anlaşılan. 1976 Soweto ayaklanması gibi olaylar ve uluslararası baskılar devam etmiş. Evet, özellikle gençlerin öncülük ettiği Soweto ayaklanması çok etkili oldu. Ve colored yani melez topluluklara ayrı meclislerde sınırlı temsil hakkı veren 3 kameralı bir parlamento gibi. Kulağa çok tuhaf geliyor. Gerçekten de öyleydi ve tabii ki kimseyi tatmin etmedi, yeterli değildi. Asıl değişim rüzgarı 27 yıl hapis yattıktan sonra Nelson Mandela'nın 1990'da serbest bırakılmasıyla esti. O an unutulmazdır. Evet, tarihi bir an. Mandela'yla dönemin beyaz başkanı F.W. de Klerk'in yürüttüğü müzakereler, ki bu onlara 1993'te Nobel Barış Ödülünü de getirdi, apartheidin şaşırtıcı bir şekilde kansız sona ermesini sağladı. Ve nihayet 1994'te tüm ırkların katıldığı ilk demokratik seçimler yapıldı, Mandela başkan seçildi. Bu, Güney Afrika için yepyeni bir sayfanın açılması demekti. Peki, apartheid bitti ama mirası ne durumda? Tezkire makalesi, bugünkü sosyoekonomik eşitsizliklerin ve özellikle toprak mülkiyeti tartışmalarının kökenlerinin hala orada yattığına işaret ediyor. Maalesef öyle. Apartheid'in açtığı yaralar çok derin ve iyileşmesi tabii ki zaman alıyor. Mandela'nın kurduğu Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, Wikipedia özetinde de değiniliyor, geçmişle yüzleşme adında çok önemli bir adımdı. Ama toplumsal uzlaşma hala tam olarak sağlanabilmiş değil. Zor bir süreç. Çok zor. Son yıllarda üniversitelerde patlak veren Rhodes Must Fall, yani Rhodes yıkılmalı gibi öğrenci hareketleri var mesela. Bunlar sömürgecilik ve apartheid mirasının ne kadar canlı ve tartışmalı olduğunun bir kanıtı aslında. Arada sırada yaşanan o yabancı düşmanlığı, yani xenofobi olayları da bu zorlu mirasın ve süregelen ekonomik sıkıntıların bir başka acı yüzü. Bu tarihi bilmeden bugünkü Güney Afrika'yı anlamak gerçekten mümkün değil. Tarihten bahsetmişken ülkenin o meşhur gökkuşağı ulusu tanımına gelelim biraz da. Kaynaklar bu tanımın içini nasıl dolduruyor?
Educations.com ve Britannica'ya baktığımda inanılmaz bir çeşitlilik görüyorum. Evet, o tanım çok yerinde. Nüfusun %80'i siyah Afrikalı ama onlar da kendi içinde Zulu, Jiza, Soto gibi farklı gruplara ayrılıyor. Sonra %9'luk bir colored yani renkli ya da melez nüfus var. %8 beyaz Afrikaner ve İngiliz kökenli ve %2 civarında da Hint-Asya kökenli. Müthiş bir mozaik. Bu çeşitlilik sadece etnik kökenle sınırlı değil tabii. Dile de yansımış durumda. Düşünün, tam 11 resmi dil var ülkede. 11 mi? Şaka gibi. Evet, evet. İngilizce ve Afrikaans, Hollandaca kökenli dil yaygın ama Zulu, Şija gibi 9 yerli dil de resmi statüde. Hatta Güney Afrika işaret dili bile bu listede. Bu durum, ülkenin ne kadar farklı kültürü bir arada barındırdığının en net göstergelerinden biri bence. İslam, Hinduizm de var. TDV İslam Ansiklopedisindeki madde özellikle Müslüman topluluğun kökenlerine dair ilginç detaylar veriyor. Evet, orası da ilginç. İlk Müslümanlar 17. yüzyılda Hollandalılar tarafından Güneydoğu Asya'dan köle veya sürgün olarak getirilmiş. Şeyh Yusuf gibi isimler var. Evet, bu ilk dalga genelde Malay kökenli. Sonra 19. yüzyılda İngilizler Hindistan'dan işçi ve tüccarlar getiriyor. Bir de Doğu Afrika'dan gelenler var zamanla. Bu farklı kökenlerden gelen Müslümanlar Cape Town, Durban gibi şehirlerde yoğunlaşmışlar. Apartheid'e karşı mücadelede de rolleri olmuş. Kesinlikle. Ansiklopedi, onların apartheid'e karşı mücadelede de önemli roller üstlendiğini, örneğin İmam Abdullah Harun'un bu yolda hayatını kaybettiğini anlatıyor. Hatta Osmanlı'nın 19. yüzyılda Ebu Bekir Efendi adında bir alimi, Cape Müslümanlarının eğitimi için gönderdiğini öğrenmekte çok ilginç bir detay bence. Gerçekten şaşırtıcı bir bağlantı. Peki tüm bu kültürel, etnik, dini çeşitlilik günlük hayata nasıl yansıyor? Educations.com ve NSL tatil broşürü daha çok doğa ve vahşi yaşam vurgusu yapıyor gibi geldi bana. Kruger'deki safariler falan. Doğayla iç içe yaşam kültürü çok güçlü, evet. O safariler çok popüler. Ama şehirlerde de bu çeşitliliği görüyorsunuz. Müzikte mesela geleneksel ritimlerden modern caza, hatta apartheid döneminde bir direniş biçimi olarak doğan Kwaito gibi hip-hop etkileşimli türlere kadar her şey var. Spor da önemliydi galiba. Sporda özellikle rugby, futbol ve kriket farklı kesimleri bir araya getiren ortak bir tutku. Educations.com da buna değiniyor. Peki ya mutfak? O da bu karışımdan nasibini almıştır herhalde. Hem de nasıl? Tam bir füzyon mutfağı diyebiliriz. Educations.com ve NSL tatil broşürü de bahsediyor. Yerli Afrika lezzetleri Hollanda, Fransız, Hint, Malay etkileriyle birleşmiş. Ne gibi mesela? Biltang dedikleri o baharatlı kuru et var, çok meşhur. Boboti diye kıymalı köri soslu, üzeri yumurtalı bir tür fırın yemeği var. Boerewors denen özel baharatlı sosisleri var. Bunlar hep o kültürel harmanın ürünleri. Kulağa lezzetli geliyor. Öyledir. NSL tatil broşüründeki görseller de insanın iştahını kabartıyor zaten. Cape Town'daki Masa Dağı'nın o ikonik görüntüsü, rengarenk Boakap evleri, Ümitburnu'nun o dramatik manzarası, Boulders plajındaki penguenler. Penguenler mi? Afrika'da. Evet, evet, Afrika penguenleri var orada. Sonra Stellenbosch ve Franschhoek gibi dünyaca ünlü şarap bağları. Bütün bunlar o çeşitliliğin parçası. Bu çeşitlilik ülkenin en büyük zenginliği ama aynı zamanda özellikle ekonomik zorluklarla birleştiğinde hassas bir denge gerektiriyor tabii. Peki tüm bu iç dinamiklerin yanında Güney Afrika'nın küresel sahnedeki yeri nasıl şekilleniyor? Elimizdeki TEPAM notu özellikle BRICS konusuna odaklanıyor. Güney Afrika malum Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'le birlikte bu grubun kurucu üyelerinden. O S harfi onlara ait. Ve BRICS kendisini giderek daha net bir şekilde küresel güneyin, yani batı merkezli dünya düzenine alternatif arayan, gelişmekte olan ülkelerin sesi olarak konumlandırıyor. TEPAV notu da bunu vurguluyor. Hı hı. Bu konumlandırmanın en net göstergelerinden biri de Ağustos 2023'teki Johannesburg zirvesinde alınan o genişleme kararıydı. Evet, o zirve çok konuşuldu. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin
1 Ocak 2024'ten itibaren tam üye olacağı duyuruldu. Arjantin'de davet edilmişti ama sonra yeni başkanları biz katılmayacağız dedi. Evet, Arjantin çekildi o işten. Bu genişlemeyle BRICS artık dünya nüfusunun yaklaşık 3,5 milyar insan ve ekonomisinin küresel CSYH'nın %28'i çok daha büyük bir bölümünü temsil ediyor. Enerji piyasaları açısından da durum değişti sanırım. Kesinlikle. Yeni üyelerle birlikte grup, dünya günlük petrol üretiminin neredeyse yarısını, yani %45 civarını kontrol eder hale geldi. Bu, TEPAV'ın da işaret ettiği gibi, küresel güneyin uluslararası siyasette ve ekonomide daha fazla ağırlık kazanma arzusunun somut bir adımı. Özellikle Suudi Arabistan ve BAE gibi dev petrol üreticilerinin katılımı dengeleri değiştirebilir yani. Aynen öyle. Enerji denklemini ciddi şekilde etkileyebilecek bir gelişme bu. BRICS'in bir de Yeni Kalkınma Bankası NDB var. Bu bankanın IMF ve Dünya Bankası'ndan farkı ne tam olarak? TEPAV notu bu farka dikkat çekiyor. NDB'nin en önemli özelliği karar alma mekanizması. IMF ve Dünya Bankası'nda oy gücü genellikle ülkenin ekonomik büyüklüğü veya yaptığı katkıyla orantılıdır. NDB'de ise en azından prensipte her üyenin eşit oy hakkı var ve kararlar kotalara göre değil, uzlaşıyla yani konsensüs ile alınmaya çalışılıyor. Yani daha eşitlikçi bir yapı iddiası var. Evet, bu yapı birçok küresel güney ülkesi tarafından daha adil ve eşitlikçi bir alternatif olarak görülüyor. Kulağa ilgi çekici geliyor. Ancak grup bu kadar genişleyince ve İran, Suudi Arabistan veya Hindistan, Çin gibi aralarında tarihsel sorunlar olan ülkeleri de içerince iç uyumu sağlamak zorlaşmaz mı? İşte bu, TEPAV notunun da altını çizdiği potansiyel bir zorluk. Hatta en büyük soru işareti belki de bu. Ne gibi mesela? Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı hala devam ediyor. İran-Suudi rekabeti var. Her ne kadar son dönemde bir yumuşama olsa da köklü bir gerilim. Hatta yeni üyelerden Mısır ile Etiyopya arasında Nil Nehri suları ve o Hedasi Barajı yüzünden ciddi bir sorun var. Bunlar hep potansiyel gerilim hatları. Peki Güney Afrika'nın buradaki rolü ne olabilir? Güney Afrika'nın bu genişlemiş ve daha karmaşık hale gelmiş yapı içindeki rolü de daha kritik bir hal alıyor haliyle. Hem kendi çıkarlarını hem de belki Afrika kıtasının ortak çıkarlarını savunurken bu farklı ve bazen çatışan gündemler arasında bir dengeleyici veya arabulucu olmaya çalışması beklenebilir. Bu dış politikasını şekillendirecek önemli bir dinamik olacak gibi duruyor. Türkiye açısından BRICS üyeliği ihtimaline de değinilmiş notta sanırım, kısa da olsa. Evet, zaman zaman gündeme gelse de TEPAV, Türkiye'nin mevcut Batı ittifakları yani NATO üyeliği, AB adaylığı süreci ve genel denge politikası nedeniyle BRICS üyeliğinin şu an için pek olası görünmediğini belirtiyor. Anlıyorum. Evet, Güney Afrika'ya yaptığımız bu kapsamlı yolculuğun sonuna yaklaşıyoruz galiba. Kaynaklar bize gerçekten de zıtlıklarla dolu bir tablo sundu. Gerçekten öyle. Muazzam bir potansiyele karşın suç ve eşitsizlikle boğuşan bir ekonomi, apartheid'in o derin izlerini taşıyan ama aynı zamanda inanılmaz bir kültürel zenginliğe sahip bir toplum ve küresel sahnede BRICS gibi yapılarla kendine daha iddialı bir yer açmaya çalışan bir ülke. Tam bir zıtlıklar ülkesi. Tüm bu parçaları birleştirdiğimizde belki de üzerinde kafa yormamız gereken en temel soru şu. Güney Afrika bir yanda bu kadar derin iç sorunlar yani eşitsizlik, suç, tarihsel bölünmüşlük, diğer yanda ise artan küresel rolü ve etkisi arasında nasıl bir denge kuracak? Evet, bu çok kritik bir soru. Apartheid sonrası verilen o sözleri yani daha adil ve müreffeh bir toplumu inşa etme hedefini tam anlamıyla gerçekleştirebilmek için önümüzdeki dönemde hangi adımları atması en kritik olacak? Hangi ip üzerinde yürüyecekler? Bu ekonomiden tarihe, toplumdan dış politikaya uzanan, ülkenin geleceğini belirleyecek temel bir soru işareti aslında. Bu düşündürücü soruyla birlikte bu derinlemesine incelemede bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz.